Hoş geldiniz Nazlı Hocam. Merhabalar. Bu videonun konusu çocukların dişlerindeki lekelenmeler. Neden olur bu lekelenmeler? Öncelikle lekelenmeler var, bir de leke zannedilen durumlar var. Lekelenmeleri biz genel olarak diş etlerinin kenarında, noktacıklar şeklinde, bant şeklinde, özellikle de siyah renkte görüyoruz. Siyah renklenmeler neden oluşuyor peki? Çocuğumuzun ağız içerisinde, tükürüğünde yer alan bakterilerin yine tükürüğünde yer alan besinlerle, özellikle de demirle birleşmesiyle böyle siyah renklenmeler görüyoruz. Leke zannedilen durumlar neler? Leke zannedilen durumların başında diş çürüğü geliyor. Çürük de lekelenmeler gibi kahverengiden siyaha kadar birçok renk gösterebildiği için lekelenmelerle karıştırılan bir durum. Yani çürükle leke aynı şey değil. Evet. Çürük tamamen farklı bir konu. Tedavileri, yaklaşımı tamamen farklı. O yüzden çürük farklı bir videonun konusu. Şimdi o zaman ben çocuğumun ağzına baktığımda bunun çürük mü, leke mi olduğunu nasıl anlayabilirim? Çürükte daha çok diş yapısında da kayıplar görüyoruz. Dişimize baktığımız zaman çukurcuklar görebiliriz, oyuklar görebiliriz. Bunun yanında çocuğumuzda ağrı, hassasiyet gibi şikayetler de olabilir. Ama lekelenmelerde böyle bir tablo görmüyoruz. Yani bu lekeler zararlı değil mi? Aslında tam olarak öyle değil. Bu lekelerin başlıca iki önemli problemi var. Birincisi, diş yüzeylerimiz bildiğimiz gibi pürüzsüz. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler dişlerin yüzeylerinde birikmiyor. Ama bu lekeler olduğu sürece yenilen, içilen şeyler daha çok bu lekelerin üstünde birikerek çürüğe yatkınlığımızı arttırabilir. Diğer önemli faktör de tabii ki estetik olarak kötü duran bu siyah lekelenmeler çocuğumuzun psikolojik olarak etkileyerek sosyal yaşamdaki özgüvenlerini sarsabiliyor maalesef. Mesela ben evde çocuğumun lekelerini temizleyebilir miyim? Oluşmuş bu lekeleri evde çıkarmamız mümkün değil. Peki nasıl çıkıyor bu lekeler? Polisaj dediğimiz bir işlem var. Polisaj işleminde özel olarak tasarlanmış cihazlarla bizim kullandığımız daha büyük diş fırçaları gibi düşünebilirsiniz. Özel macunlarla, cila materyalleriyle dişlerin üzerindeki lekelenmeler kolayca uzaklaştırılabiliyor. Hiçbir anestezi ihtiyacı duymadan, dişler uyuşturulmadan çok kısa sürede bu lekelenmeler kolaylıkla çıkarılabiliyor. Bu temizliği yaptırdıktan sonra çocuğumun ağzında bu lekeler tekrar oluşacak mı ya da oluşmaması için ne yapmam gerekir? Bunun en kolay yolu dişlerimizi düzenli ve etkili bir şekilde fırçalamak. Etkili derken? Çocuklarımızın el becerileri belli bir yaşta gelişiyor. Etkili diş fırçalama yaşı, özellikle el becerilerimizin geliştiği, ayakkabı bağcıklarını bağlama, saçları güzelce toplayabilme, tarayabilme, düzeltebilme dönemine denk gelen 8-9 yaş civarı. Bu yaşa gelmeyen çocuklarda öncelikle çocuğumuzun diş fırçalamasına izin veriyoruz ama sonradan anne babaları olarak dişlerimizin üzerinden mutlaka geçiyoruz. Yani dişlerimizdeki bu lekelenmelerin oluşmamasının en kolay yolu etkili ve düzenli diş fırçalama alışkanlığı oluşturmak. Hocam eninde sonunda konu hep diş fırçalamaya geliyor. Evet, çocuk da olsak, yetişkin de olsak, dişlerimizde lekelenmeler olsa da olmasa da her zaman diş fırçalamak çok önemli. Peki lekelenmelerle ilgili ne yapacağız? Bu lekelenmeler çok korkulacak durumlar olmasa da bizim için en önemlisi düzenli diş hekimi kontrollerimiz ve düzenli diş fırçalama alışkanlığımız. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Dişlerimizi fırçalamayı unutmuyoruz.